Merhabalar, bu videomuzda akademisyen olarak canlı ders sistemine nasıl erişeceksiniz, yeni bir canlı ders nasıl oluşturacaksınız ona bakacağız. İlk olarak Sivas Edu.tr üniversitenizin web sayfasına girdikten sonra yukarıda yer alan UBS düğmesine tıklıyoruz. Burada bizi UBS giriş ekranına atıyor. Kullanıcı adı şifremizle giriş yapalım buradan. Giriş yap butonuna bastık. Giriş yaptıktan sonra sol menüye tıklıyoruz. Buradan öğretim elemanı sistemine tıklıyoruz. Buradan öğretim elemanı danışmanlık işlemlerine tıkladığımızda bizi ders listesine atacak. Evet, şu anda ders listesini görüyoruz. Şu an benim üzerimde bir tane ders var. Canlı ders yapabilmeniz için UE işaretinin olması lazım şu anda. Bunu öğrenci işleri yapıyor zaten. Dersin sağ kısmına gelip buradan işlemler dediğinizde detay sayfasına git kısmına tıklıyoruz. Şu anda dersimizin içeriğine eriştik. Hafta içeriklerini buradan görebiliyoruz. Şuradan artı düğmesine basıp ödev, kaynak, açıklama gibi eklemelerimizi yapabiliyoruz. Canlı dersimiz de burada. Buradan canlı ders ekle düğmesine bastım. Beni bu sayfaya attı. Sağ üstte yer alan yeşil butona tıklıyorum. Canlı ders ekle butonuna tıklıyorum. Buradan benden ders seçmemi istiyor. Şu dersi ekleyeceğim. Ben bunu ekledim. Buradan hafta seçimi yapın diyor. Şu anki haftayı seçiyorum. Buradan dersin tarihini seçmemi istiyor. Şu anda saat 2'de başlayacak benim dersim. Şu an saat 2'ye 8 dakika var. Hemen seçiyorum. Buradan işlenecek saati 1 veya 2 olarak seçebiliyorsunuz. Şuradan öğrenciler mikrofon kullanabilir. Bunu açık veya kapalı yapabilirsiniz. Eğer bunu işaretlerseniz mikrofon kullanabiliyorlar. Ayarlamalarımı yaptıktan sonra aşağıdaki kaydet düğmesine basıyorum. Bir ad vermem, isim vermem gerekiyor. Şuraya mesela hafta bir dersi dedim. Hafta bir canlı dersi diyelim hatta. Yine aşağıdan kaydet butonuna geldim, bastım. Şimdi benim canlı dersim kaydedildi şurada. Siz bu canlı dersi birkaç gün öncesinden de ekleyebilirsiniz. Ama şu play butonu, yani dersi başlat butonu, ders saatinden 10 dakika önce aktif olur. Bu dersi başlat butonuna şu anda bastığımda evet diyorum. Şöyle bir hata alıyorum. Ders saatinden 10 dakika öncesinde gelip bu düğmeye basıp dersi başlatmam lazım. Daha sonradan öğrenciler katılabiliyor. Buradaki diğer özelliklerden bahsedelim. Sağ kısımda misafir davetiye linki oluştur özelliği var. Ben bu dersin içerisine bir canlı ders eklediğimde bu derse kayıtlı olan öğrenciler bağlanabiliyor. Derse kaydı olmayan başka bir kişi bağlanamıyor. Onlar, yani ders kaydı olmayan bir kişinin bağlanabilmesi için ben buradan gelip misafir davetiye linki oluştur şeklinde tıklayıp mesela bir öğrenci girelim. Volkan olsun örnek olarak ismi. Davetiye oluşturdum. Panoya kopyala dedim. Şu anda bu adres panoya kopyalandı. Ben bu linki e-mail üzerinden veya WhatsApp üzerinden dışarıdaki kişi, yani benim dersim otomasyon üzerinden benim dersime kaydı olmayan bir kişiye gönderdiğimde misafir olarak benim dersime bağlanabiliyor. Tamam diyoruz. Tamamlandı düğmesine bastık buradan. Şu düğmeyi açıkladık. Bunu da açıkladık. Bunun yanındaki kaydedilmiş dersleri gösteriyor. Buna ders bittikten sonra erişeceğiz. Çünkü şu an dersimiz başlamadı. Kaydımız da başlamadı dolayısıyla. Katılım listesinden de hemen bakalım. Bunu da dediğim gibi şu an ders başlamadığı için boş görünüyor. Düzenleme işlemleri, buraya tıklayıp buradan ders adını değiştirebiliyoruz. Ayarları yapabiliyoruz. Bu şekilde. Yani şu anda kaydetmeme gerek yok. Kapat diyorum. Burada da bu dersi silebiliyoruz. Yani bu dersi örnek olarak iptal etmek istiyorsunuz. Ders saati başlamadan önce gelip buradan sil düğmesine basıp iptal edebilirsiniz. Evet, şu anda saat 2. Yani benim dersimin başlama saatine 10 dakika var. Şu anda gelip buradan dersi başlat düğmesine basabiliyorum. Yine uyarı penceresi geliyor. Evet diyorum burada. Başlatmak istediğinize emin misiniz? Evet. Evet, şu anda bizi canlı ders ekranına atıyor. Yönlendirdi. Burada şu anda eğitimci gözünden baktığımız için biz bir sesli bir anlatım yapacağız. Bir uyarı penceresi geliyor, mikrofon veya dinleyici şeklinde. Burada mikrofonu seçiyoruz. Çünkü diğer öğrencilerin bizi duyabilmesi için, sesimizin karşıya gitmesi için mikrofon gerekli. Buraya bastık. Şöyle bir pencere açılabilir. Mikrofon izni. Buna izin ver, engelle diye düğmemiz var. İzin ver düğmesine basıyoruz. Ses. Ses. Şu an bizi bir Şu an ses bizi sesine ses sesine bağladı. bağladı.
Evet, konuştuğum ses bana geri geliyor. Sesimizi duyabiliyorsak buradan evet düğmesine tıklıyoruz. Eğer sesinizi duyabiliyorsanız bilgisayarınızdaki mikrofon ayarlarında bir problem yoktur. Evet'e tıklayıp devam edebilirsiniz. Eğer problem varsa buna hayır dersek buradan mikrofon ve kulaklık ayarlarını açacak. Mikrofon ayarınızda bir hata vardır. Mesela webcam üzerinden konuşmak istiyorsanız, sesiniz webcam aracılığıyla karşıya gitsin istiyorsanız bu şekilde webcam mikrofonu seçip yeniden dene diyerek o şekilde denemelerinizi şöyle tıklayalım hatta. Tekrar bizi ses testine bağlıyor. Bu şekilde denemelerinizi yapabilirsiniz. Ses çal düğmesine basarsanız sesin hoparlörden mi kulaklıktan mı geldiğini görebilirsiniz. Eğer ses hiç gelmiyorsa buradan bir ayar yanlış seçilmiş demektir. Burada benim monitörüm, ekranım üzerindeki hoparlör görünüyor. Bu şekilde seçiminizi yapabilirsiniz. Buradaki ayarlamanızı yaptıysanız yeniden dene düğmesine basıp sizi tekrar ses testine yönlendiriyor. Ses duydunuz mu diyor. Evet diyelim. Şu anda You're currently the only person in this conference. Evet, şu anda sistem üzerinde canlı dersimizi başlattık. Şu an Big Blue Button ekranına eriştik. Sol tarafta kullanıcı listesini görüyorsunuz. Şu anda öğrencilerimiz, hiçbir öğrenci yok. Şu anda ben varım. Eğitimci olarak sadece ben varım. Şu anda bir öğrencimiz sisteme bağlansın ve anlatımımıza devam edelim. Şu an öğrencimiz katılmış. Ona bir merhaba diyelim. Bu arada mikrofonumuzu açmamız gerekiyor. Şu an kapalı. Tıklıyorum. You are now unmuted. Evet, şu an mikrofonumu açtım. Merhaba, duyabiliyor musun beni? Şu anda derse tam olarak katılmış oldum. Mikrofonum çalışıyor. Aynı zamanda dinleyici olarak da katılabiliyorum. You are now unmuted. Evet, Ahmet'e ben chat üzerinden bir mesaj yazıyorum. Merhaba dedim. O da bana cevap yazacak şimdi. Bu şekilde chat üzerinden mesajlaşabiliyoruz. İstersem şuradan özel mesaj yazabiliyorum öğrenciye. Şöyle. Özel mesaj yazdığımda sadece Ahmet'le ben görebiliyoruz. Bu şekilde evet öğrencimiz de cevap yazdı. Genel sohbete tıkladığımda sadece genel sohbeti görebiliyoruz. Şu an bir anket başlatacağım. Öğrencimize bir soru soralım. Şöyle anket başlat dedik. Buraya mesela doğru yanlış diyebiliyorsunuz. Soru metni burada olacak diyelim. Soru işareti koyalım. Şimdi ben anketi başlattım. Burada öğrencilerin ankete cevap yazması gerekiyor. Evet, doğru şeklinde bir öğrencimiz cevapladı. Buradan anket sonuçlarını görebiliyorum. Şuradan yayınla düğmesine bastığımda bunu öğrenciler de görebiliyor. Bakın açılır pencere şeklinde açıldı burada. Artı düğmesine basıyorum. Buradan sunumları yönet kısmından. Buradan bilgisayarımdan bir PDF dosyası yüklüyorum. Buradan dosyamı seçtim. Yükle düğmesine bastım. Dönüştürülüyor şu anda. Sunum ekrana yansıtılacak. Evet, sunu ekrana geldi. Buradan üzerinde çizim de yapabiliyorum. Şuradan sağ kısımdan gelip buradan çizgi koyabilirim. Şu şekilde çizgi koyabilirim veya şuradan kalemi seçip bu şekilde yazımı da yazabilirim. Buradan öğrenciye tahta kullanma izni verebilirim. Buraya tıkladığımda artık öğrencimiz de yazabiliyor. Şu anda öğrencimiz de bir çizim yaptı. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Tekrar kapatmak istediğimde buraya tıklayabiliyorum. Buradan sunumu ilerletebiliyorum. İkinci, üçüncü sunuya geçebiliyorum. Kullanımımız bu şekilde. Buradan yukarıda kayda başla diye bir buton görüyorsunuz. Buna bastığımızda bunu onaylıyorum. Evet diyorum. Şu anda ders kaydımız başladı. Ders kaydını dersin en başında yapmanız önemli. Çünkü 10 dakika geçtikten sonra yaparsanız hani dersin ilk kısmına kayda yansımamış oluyor. Yani dersi başlattığınızda eğer kayıt yapacaksanız buradan kaydı başlat butonuna basabilirsiniz. Şu an 18-19 saniyedir başladı. Buradan ben bunu duraklatıp devam ettirebiliyorum. Geldim burada. Buradan evet dediğimde şu anda kaydedilmiyor. Yani diyelim ki ben 10 dakikalık bir ara verdim. Aram bitti. Sonra geri geldim. Ders anlatımına başlayacağım. Ara bittikten sonra buradan kayda devam et düğmesine basıp evet dediğimde ders kaydı başlamış olur. Şu anda devam ediyor. Bakın 28 saniyeden devam etti. Yani dersin birinci kısmını bitirdim. Buradan geldim kaydı duraklattım. Şu anda kaldığım yerden devam ediyorum. Bu ders kaydı tek parça bir biçimde o ara verdiğimiz süre olmadan diyelim 10 dakika bir ara verdiniz. O arayı kaydetmediği için ilk kısmı ve son kısmı birleşik olarak tek bir kayıt şeklinde ders tekrarında görebiliyorsunuz.
Şu anda kaydımız devam ediyor. Şöyle ikinci sunuya geçelim. Şu bildirime tıkladığınızda gidebiliyor. Şu şekilde gidiyor. Buradan gelip slide 2'ye geçip bu şekilde anlatımınızı yapabilirsiniz. Şöyle deneme 2 yazdım. Bu şekilde anlatımımı yaptım. Yine şurada da diğer özellikleri şu şekilde kullanabiliyorum. Şöyle kare çizme, üçgen çizme gibi özellikleri de bu şekilde kullanabiliyorum. Şimdi hocalarım sunum yüklemeyi gösterdik. Buradan sağda araçlar menüsü var. Burada mesela metin ekleyebiliyoruz sunum üzerine. Buraya ben deneme yazı dediğimde bu şekilde yazımı ekleyebiliyorum. Yazı rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Yazı büyüklüğünü buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela bu şekilde büyük yazı yazabiliyorsunuz. Burada çizgi özelliği var. Şu şekilde çizgi ekleyebiliyorsunuz. Onun yanında çember var şu şekilde. Mesela şöyle burada belli bir noktayı vurgulamak istiyoruz. Diyelim ki geldik şuradan. Burada kareyi seçtim. Şu şekilde kareye tıkladım. Burada geldim. Mesela kırmızıyı seçtim. Şu cümleyi ben kare içine alabiliyorum bu şekilde. Sunumu da yüklediğim için öğrencilerim şu anda bunu görebiliyor. Şöyle yaptığım şeyleri geri alabiliyorum. Mesela şurada deminki ekrana geri dönelim. Burada yaptığım şeyleri tümünü sil dediğimde burada tüm yaptığım şeyler siliniyor. İkinci slayta gelip yine tümünü sil dediğimde yine yaptığım bu slayt üzerinde yaptığım tüm çizimler siliniyor bu şekilde. Bu kalem tahta kullanırken işinize yarıyor. Mesela tahta üzerine, akıl tahta üzerine kalem kullanıyorsanız elinizle dokunduğunuzda elinizle çizecektir. Eğer bunu kapatırsanız elinizle tahtaya dokunduğunuzda çizmeyecektir. Sadece kalemle akıl tahtanın kalemiyle yazdığınızda onu çizecektir. Çoklu kullanıcı modundan daha önce bahsettik. Burada harici bir video paylaşım özelliği var. Burada mesela YouTube gibi işte YouTube, Vimeo gibi bu tür sitelerden video getirip buraya ekleyebiliyorsunuz. Hemen örnek olarak bir tane mesela şu videomuzu şu videoyu örnek olarak alalım. Bakın ben bu videonun şuradan geldim, adresine geldim. Sağ tık yaptım, kopyaladım. Sonra geldim buraya sağ tık yaptım, yapıştırdım. Bu şekilde video paylaş dediğimde sunumum iptal oldu. Sunumum yerine şu anda videomu durdurayım. Sunumum yerine şu anda video geldi. Buradan yine şuna basarak buradan ekran paylaşımına özür dilerim. Buraya bastığımda YouTube kapanıyor. Buradan benim bir önceki slaytım devam ediyor. Ben aynı zamanda buradan ekran paylaşımı yapabilirim. Buradan tıkladığımda buradan tüm ekranımı paylaşabilirim. Mesela bu benim birinci monitörüm. Şu anda tıkladığımda tabii sistem sesini paylaş dediğinizde bir ses varsa onu da aktarmış olur. Paylaş dediğimde bu şekilde ekranımı paylaşabiliyorum. Tüm ekranımı paylaşmış oluyorum. Ekranımda ne var ne yok hepsini paylaşmış oluyorum. Yine tam ekran yapayım şöyle. Şuradan paylaşımı durdurabiliyorum. Bunun yerine belli bir pencereyi paylaşabilirsiniz. Şuradan pencereye tıkladığınızda mesela benim şu anda açık pencerelerim var. Örnek olarak bir not defteri açayım şuradan. Böyle deneme yazayım not defterime. Buradan not defterini seçip paylaş dediğimde bakın sadece bu pencereyi paylaşmış oluyorum. Ben burada ekran üzerinde anlatımımı yapıyorum. Deneme 2, deneme 3 yaptığımda burada öğrenci sadece benim paylaşmış olduğum pencereyi görüyor. Yani benim tüm ekranımı görmüyor. Yine buradan paylaşımı durdur kısmına tıklayıp iptal edebiliyorum. Aynı zamanda buradan belli bir sekme paylaşabiliyorum. Mesela Chrome sekmesi yazar sizde, Brave sekmesi yazar. Buradan belli bir sekmeyi seçip bu şekilde paylaşabiliyorum. Şu anda öğrenciler benim bu sekmem yani şuradaki sekmeyi görebiliyorlar. Ben burada paylaşmayı durdur dediğimde bu sekmeyi paylaşmıyorum artık ve önceki paylaştığım slaytım ekrana geliyor. Böyle slayt üzerinden anlatımımı devam ettirebiliyorum. Şimdi dersi nasıl sonlandıracağınızı göstereyim. Kaydınız devam ediyor diyelim ki dersin sonuna geldiniz. Buradan gelip kaydı durduracaksınız. Kaydı durdurduk ve buradan seçenekler menüsünden oturumu sonlandır düğmesine basmanız önemli. Eğer toplantıdan ayrıl derseniz bu canlı dersin tekrarına ulaşamazsınız. Ders kaydını yapmaz. Burada oturumu sonlandır yap demeniz önemli. Oturumu sonlandır düğmesine bastığınızda onay penceresi çıkıyor. Evet dediğimizde şu anda oturum sonlandırıldı. Yani canlı dersimiz sona erdi. Öğrencinin ekranında da aynı şekilde bunu görüyor. Daha sonra böyle bir sekme geliyor. Bunu kapatabilirsiniz. Şu anda canlı dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. Şu anda dersimizi bitirdiğimiz için
Bu ekranda, canlı dersler ekranında buradan play butonu yerine kayıtlı dersi izle diye bir buton olduğunu görüyoruz. Buna tıklayıp buradan ders kaydına erişebiliyoruz. Şu anda ben ders ekranını yenilediğimde, bu sayfayı yenilediğimde buradan canlı dersleri görebiliyorum. Biraz önce bitirmiş olduğum canlı dersin kaydı burada. Buradan görüntülenenlerin listesini getir dediğimde buradan öğrencimizin ismini görebiliyoruz. Bu şekilde kapatabiliyoruz. Buradan da play butonuna bastığımızda canlı dersin tekrarını izleyebiliyoruz bu şekilde. Ama şunu unutmayınız, sadece kaydı başlat dediğimiz yerlerin kaydını alıyor. Yani şu anda 2 dakika 15 saniye kadar bir kayıt yapmışız. Sadece o kısımları alıyor. Kaydı durdur dediğimiz yerleri, o araları ders tekrarında göremiyorsunuz. Evet, UBS sistemi ile ilgili benim anlatmak istediklerim bunlar da. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.